Merhaba arkadaşlar, benim adım Deren ve ben bu YouTube kanalda size ticaret hakkında faydalı bilgileri gösteriyorum. Ve bu işte nasıl para kazanılır? Evet, benim Telegram'daki de kanalım var. Ben sizi orada 24 saat bekliyorum. Biz sizinle orada iş yapabiliriz, konuşabiliriz. Siz bana sorabilirsiniz orada. Evet, ve bugün sanırım şimdi başlamaya hazırız. Bu yüzden size yeni başlayanlar için en iyi scalping stratejimi göstereceğim. Ve işte buradayım. 15 dönemiyle Keltner kanalı ve 15 dönemi için Sisa ile devam ediyorum. Bu yüzden bu 3 dövi sorununa devam ediyorum. Çünkü yüksek getiri 90 ödeme yüzdesi harika ve beni mutlu ediyor. Yani tek yapmam gereken doğru giriş noktasını düşünmek. Öyleyse gidelim. İşte buradayım. Fiyatların yüksek uyanıklığıyla devam ediyorum. Ve peki başka ne? Bunu Keltner kanalında eğer alarak alıntıların yavaş yavaş büyümesi olacağını düşünüyorum. Burada Keltner kanalıyla devam ediyorum ve özünü biliyorsunuz. Tüm alıntıların bir süre sonra evde olacak. Yani bu durumda Sisai buradaki koridorunun ortasına doğru ilerliyor. Bu yüzden bakiyemede sadece $1 çalışmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Ama bu seanstan elimden gelen en iyisini almayı umuyorum. Yani hadi kazanmalarına gidelim. Hadi. Evet, yeni bir başlangıçtı. Görüyorsunuz, Keltner bize doğru yolu gösterdi. Keltner bu 3 saatin tümüyle bize bu anlaşma aracıyla büyümeye boyunca çalıştığımız harika konumu gösterdi. İşte bu yüzden bu kadar paraya sahibiz. Yani bence gidelim. İlk para birimi oranına İsviçre frank ve Japon yenine gidelim ve orada karlı bir şey bulalım. Grafiğin tamamını düşmeye devam ediyorum. İyi, oldukça değişken bir durum. Ne düşünüyorsunuz? O zaman fiyatların toparlanmasına, fiyatların büyük toparlanmasına devam ediyorum. Umarım oraya ulaşır. Pekala, burada $2'la yatırımımıza devam ediyoruz ve bunu arama seçeneğiyle kontrol edelim. Hadi gidelim. Evet, bu durumda görüyorsunuz Keltner ve Sisa ile birlikte bir semendiren gerçekleşecek. Bütün bu adamlar bize harika sinyalleri gösteriyordu. Bunu geçmek ve gelirimizi bu 3 Şam'dan katılımdan sonra elde etmek için harika kanallar. Daha ileri gidelim. Yeni Zelanda ve İsviçre falan gidelim. Daha ileri gidelim. Bunun en iyi scalping stratejisi olduğunu düşünüyorum. Söylemeliyim. Olduğu gibi hoşuma geliyor. Öyleyse devam edelim ve ne olduğunu görelim. Evet, tekliflerde bu yavaş yavaş büyümeyi yaşıyoruz. Bu ne? Yerel kısımla çalışmaya devam ediyorum. Burada yerel trend ve yatırıma $4'la geçelim. Ve evet, bence devam etmenizin bunu arama seçeneğiyle kontrol etmenin zamanı geldi. Evet, şu anda arama seçeneği. Evet, Keltner'in en düşük seviyesinde oldukça kolay ilerliyoruz. Gerçekten harika gitti ve görüyorsunuz tüm bu şamdanlar biraz Doge'ye benziyordu. Ve bir sonraki Şam'dan düşünüyordum ve aynı zamanda bir Doge oldu. Görüyorsunuz, sizinle bunlardan bahsediyorum ve biraz eğilim gerçekleşmeden önce doğru yoldan gerilecek. Sadece rengin ne olduğunu düşünmeliyiz. Bir sonraki döviz sorununa GBP ve USD'ye geçelim. Evet, bence bu benzer bir durum ama bu konuda gerçekten hikayem. Ve bu durumda her ikisini de göz önünde bulundurmalıyım. Keltner ve Sisa. Keltner oldukça aşağı gidiyor, oldukça yavaş ve tüm alıntılar burada. Keltner'in en düşük seviyesinde. En alacak hat tam şurada. Yani arkadaşlar, Sisa'nın çalışmalarını da düşünmeliyim. Sisa koridorunun ortasına olacak. Bu yüzden yatırımımı düşünmeliyim. Tabii ki bu $7 olacak ve bunun yeşilliklerle kontrol edeceğim. Hadi deneyelim.
Evet, harika. Önceki dördüler bana kısa vadeli fiyat teorisini çevrilmesiyle ilgili durumları gösteriyordu. Ve zamanım vardı. Olmadan önce zamanım vardı, yani trendle ilgili bir sonraki durumun büyümesinden önce. Yani bir sonraki para birimine geçelim. Bunun daha fazla paraya ihtiyacı var. İsviçre frangı ve Japon yeni ile çalışıyoruz. Görüyorsunuz, oldukça kolay. Bunu tekrarlatacağız. Eminim daha büyük bir miktar almanız gerekir. Yani bu durumda Keltner kanalı çevresindeki alıntıları da karşılaştırmamız gerekir. Dikkatle almanız gereken tek şey, teklifler Keltner kanalının içinde olmak, evin içinde, koridorun içinde olmak ve ayrıca giriş noktalarının gerçekleşmesinde sizin için uygun olacak yan ticaret. Yani buradan itibaren 13 dolara çalışacağız. Yatırıma 13 dolar koyuyorum ve bunu satış opsiyonuyla kontrol edeceğiz. Hadi gidelim. Evet, bu gerçekleşmeden önce oldukça kolay ilerliyoruz. Burada bir kavşak olmadan önce. Kanalın en alçak kısmı ile yürümeyi seçtim. Ve zamanım vardı, harika bir giriş noktasına sahiptim, siz de öyle. Böylese aynısını yapabilirsiniz. Yani geliri elde edebilirsiniz. Bir sonraki para oranına gidelim. Bakimiyede sadece 1 dolarla üzerinde çalıştığımı görüyorsunuz. Ve bu scalping stratejisi bir sonraki hamleyi tekrar yaparken kendimi oldukça rahat hissettiğimi sağlıyor. Ve burada şu anda Keltner kanalının en düşük seviyesinde çalışırken deneyimime sahip olmanın benim için harika bir pozisyon olduğunu görüyorum. Bakalım, kendimi biraz gergin hissediyorken 25 dolarla buraya gideceğim. Durum titriyor. Bu yani mum çubuğu renk açısından gerçekten kesin değil ve say büyüyecek. Umarım öyle. Yani bu durumda çare seçeneğiyle çalışacağız. Hadi gidelim. Tamam, oldukça ilginç ve sağlam bir durum. Nasıl görüyorsunuz? Bence kar elde etmek için her zaman klasik derlemeleri seçmek zorundasınız. Yani bu durumda daha ileri gidelim. Gibi P'ye ve ABD'ye dolarına gidelim. Bu yüzden dostlarım bize fiyatın en düşük ve ardından muhtemel en yüksek fiyatı gösteren önceki doji mumunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bir sonraki ticarete geçmemen gerektiğini düşünüyorum. Yatırım kutumuza gidelim. Buraya 45 dolara koyalım ve yeşil düğmeyle bunu kontrol edelim. Hadi deneyelim. Of, bu tür hikayeden gerçekten memnunum. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki bir sonraki kırmızı şamdan çok hızlı titriyor. Bu yüzden zamanın olduğundan oldukça eminim ve bir sonraki döviz sorununa geçelim. Nasıl hissediyorsunuz? Ne diyeceğimi biliyorum. Biraz riskli bir kız olduğumu hissediyorum. Yani bu durumda İsviçreli arkadaşlar ve Japon yeğeniyle çalışmak beni biraz rahat ediyor. Çünkü buradayım. Bence tam da bu hikaye kısa vadeli fiyatların tersine çevrilmesiyle çalışacağınız zaman. Öyleyse deneyelim. Hadi dengenizi deneyelim ve 82 dolarla gidiyorum. Evet, hepsi bu ama bir sonraki hamleden oldukça eminim. Şimdi çare seçeneğine gidelim. Vay canına, zamanım vardı. Yani bu durumda oldukça emindim beyler. Hatırlarsınız, bunun olacağından gerçekten emindim. Evet, fiyatların kısa sürede tersine çevrilmesinde zamanım vardı. Bu yüzden bir sonraki döviz sorununa geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni Zelanda doları ve İsviçre frangı. İşte bu kadar. Gerisine ihtiyacım yok. Çünkü burada bir sonraki hamleyi yapacağımdan oldukça eminim. Gördüğünüz gibi grafiğin bu kısmıyla çalışalım. Ve görüyorum ki bir süre içinde durumun biraz daha düşeceğini umuyorum. Ama bakalım, kazandığımız her şeye çalışalım. Yatırımda
$155 ve bunu yeşil düğme ile kontrol ediyorum. Hadi. Harika. Bunun olacağından emindim. Görüyorsunuz, sizinle tam o an hakkında konuşuyordum. Ve önceki doji bana bunun tersine döneceğini gösterdi. Yani bu durumda görüyorsunuz, CCI'yi düşünürken koridorun en yüksek kısmında biraz daha fazlaydı. Yani evet, zamanım vardı. O zamanlar çok değişken bir grafik, bir tür oturumla çalışırken oldukça doğru olmalısınız. Öyleyse bir sonraki para birimine geçelim. GBP ve USD. Yani başka ne var? Buradan başka ne olmalıyız? Evet, ayarlarla ilgili ve burada bulusuyla devam eden hikaye. İyi arkadaşlar, bir sonraki hamleyi yapacağımdan pek emin değilim. Yine de oldukça hassas ve rahat olmalıyım. Bu yüzden yatırımıza gidiyorum. $290'la gidiyorum. Ve yeşil düğmeyle çalışacağız. Hadi gidelim. Trendiyle birlikte oldukça kolay çalışmak, doğru yoldan yerine girdik ve Keltner kanalının en yüksek zirvesinde doğru ilerliyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Bu tür bir strateji seviyor musunuz? Söyleyin bana. Bence kullanımı gerçekten ilginç, gerçekten büyüleyici ve bu tür bir stratejiyi kullanırken oldukça kolay devam ediyorum. İsviçre frangı ve Japon yeni ile biraz sonraki döviz oranına geçelim. Yani bu yavaş hız çizgileriyle gerçekten büyüyor. Bu yüzden yakınlaştırmaya devam ediyorum ve CCI'nin koridorunun ortasında olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz beklememiz gerektiğini olmanına gelir. Ve yatırıma gidiyorum. Bu kutuya koymak için bir şey koymak istiyorum. Şuradaki $530. Evet. Ve arkadaşlar, bir sonraki hamleyi yapacağımdan bile emin değilim. Görüyorsunuz, diş çizgiler tam burada biraz daha daralıyor. Bu belirli bir süre içinde duyguda tersine dönme olasılığı olduğunu anlamına gelir. Ancak gerçekleşmesinden önce CCI'nin bize zaman geçirdiğinizi gösterdiğini umuyorum. Şimdi satış opsiyonu ile çalışalım. Haklıydık. Görüyorsunuz, biz de zamanımızı geçiriyoruz. Size bunun bir büyüme düşeceğini söylemiştim. Ve şu anda gelirimizi alıyoruz. Öyleyse daha ileri gidelim. Çünkü bence daha da büyümek için hala zamanımız var. Yani bence açısından. Ve fiyatların geri dönüşünü düşünmemiz gerektiğinde ilginç tipiniz budur. Bu yüzden $1.000 bir tane gideceğim. Bir tane tam şurada kutumda. Ve iyi arkadaşlar, satış opsiyonuyla çalışalım. Hadi gidelim. Yine harika. Bu durumda önceki doji bize kısa vadeli fiyat tersine çevirmenin doğru yolu gösterdi. Sadece düşük ve şimdiye kadar bu değerlere sahip olmak beni gerçekten rahat ediyor. Bu yüzden deneyiminden gerçekten memnunum. Ve bir sonraki para oranına geçelim. Burada neye sahip olacağız? Bence tersine çevirmeyle çalışacağımız zaman böyle bir hikaye. Ve yine $1.000 ile devam ediyorum. Şimdi çare seçeneğine gidelim. Arkadaşlarım, bu yeni başlayanlar için en iyi scalping stratejisinin versiyonuydu. Umarım beğenirsiniz. Sizi çok ve iyi seviyorum. Bir dahaki sefere sizi gördüğüme gerçekten sevineceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz bugün fazla para kazandık ama sanırım yeter. Ve ben sizi benim kanalımda beklerim. Bunu unutmayın lütfen. Biz sizinle orada konuşabiliriz. Ve sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.